Merhabalar Derin Universe sakinleri. Hoş geldiniz. Bu bölümün konusu kapakta da göreceğiniz üzere Harry Potter ve Felsefe Taşı. Fan modunun ikinci bölümünün konusu Harry Potter. Beğenirseniz bunun devamını da getireceğim diğer filmler için. Çünkü bu film serisi benim çocukluğum, gençliğim, ergenliğim, yetişkinliğim, yaşlılığım olacak. Her yıl bir defa bütün bir seriyi tekrar izleyen biri olarak çok heyecanlı olduğum bir bölüme geldik. Uyan kuzen. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Şimdi bugün ben ve benim gibi milyonlarca insanı büyüleyen bu efsanevi serinin başlangıcını konuşacağız. Neredeyse bir dönemin çocuklarını büyüleyen, hayallerini şekillendiren bir dünya. Ve bu bölümde konuşacağımız şeylerden biri bu filmin nasıl ortaya çıktığı, yapım sürecinde neler yaşandığı, filmin PR çalışmaları nasıl bir efsaneye dönüştü onu konuşacağız. Kitaptan filme geçiş sürecinde hangi detaylar değiştirildi, karakterleri tek tek inceleyeceğiz, gizli detayları keşfedeceğiz. Harry Potter evreni gerçekten kusursuz mu yoksa eleştirilmesi gereken noktalar var mı? Her şey gibi bunda tabii ki de eleştirilmesi gereken noktalar var. Bavullar hazırsa 9-3 çeyrek peronundan geçiriyoruz efendim. İlk olarak şunu demek istiyorum. Ben Harry Potter kitaplarını okumuş, Harry Potter kitaplarıyla büyümüş bir nesilim. Bu yüzden benim için filmlerden önce kitaplar geliyor. Bu yüzden nasıl eleştiriler olacağını önceden size sezdireyim dedim. Birinci parttan başlayalım isterseniz. J.K. Rowling'in büyülü fikirleri bir tren yolculuğunda doğmuş. İlk kitabı yazarken cebinde 5 kuruş yoktu. Küçük bir kafede oturarak çalışıyordu. Yayıncılar kitabı defalarca reddetti ama bir gün Bloomsbury Yayın Evi sadece 500 kopyasını basmaya karar verdi ve işte tam burada dünyanın en büyük eserlerinden biri doğmuş oldu diyebiliriz. Warner Bros. Kitabın popülerliğini fark ettiğinde daha ilk kitap yayınlanırken film haklarını satın aldı. Ancak yönetmenler projeye pek sıcak bakmıyordu ta ki Chris Columbus benim çocuklarım Harry Potter okuyor ve bayılıyor diyene kadar. Peki filmi bir fenomen hale getiren neydi? Bunlardan biri kesinlikle PR stratejileri. Harry Potter ve Felsefe Taşı sadece bir film değil, tarihin en büyük pazarlama kampanyalarından biri olarak da sinema tarihine geçti diyebiliriz. Warner Bros. Bu filmi bir kült fenomene dönüştürmek için efsanevi bir PR stratejisi uyguladı. Peki ilk filmin bu kadar başarılı olmasının arkasında hangi pazarlama hamleleri vardı? Biraz konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten de bir filmi iyi yapan şey tabii ki de kendi kalitesi ama bu filmi ünlü yapan şey ise PR stratejileri olduğunu düşünenlerdenim. Birincisi fragmanlar yalnızca sinemalarda ve özel etkinliklerde yayınlanmıştı. Oyuncular seçilmeden önce büyük bir gizlilikle belirlenmişti. J.K. Rowling projeye onay verecek hayranlara yani ilk başta J.K. Rowling hemen projeye onay verdi ve hayranlara yani bizlere güven verdi. O zamanlar öyleydi tabii. Neyse. Diğer private bilgilere gelmiyorum. Warner Bros. Harry Potter filminin sıradan bir film gibi duyurulmasını istemedi. İlk işte burada bence ayrıştı Harry Potter serisi. İlk fragman sadece sinemalarda özel gösterimler sırasında yayınlandı dediğim gibi. Oyuncu seçim sürecinin pazarlama aracı olarak kullanılmasını gördük. Warner Bros. Harry, Ron ve Hermione karakterleri için milyonlarca çocuğun başvurduğu bir seçme süreci düzenlemişti. Bu süreç medyada büyük yankı uyandırmıştı ve filme olan ilgiyi de arttırdı tabii ki de. Sonunda Daniel Radcliffe, Robert Grint ve Emma Watson seçildi ve bu süreç PR açısından mükemmel bir etki yarattı. Hala daha benim kafamda o üçünün basın mensuplarıyla ilk buluştuğu sahne var. Yani o görüntü var. Müthiş bir anda bütün hayranlar için, Harry Potter hayranlar için. Filmin daha vizyona girmeden önce efsaneleşmesinin en büyük nedeni ise bu çocukların gerçek Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger olması hissiydi aslında. Peki şunu biliyor muydunuz? Ben bunu o zamanlar çok küçüktüm. Bu yüzden bunu
çok fazla bununla karşılaşmadım. Sonradan öğrenmiştim. Binlerce çocuğa Hogwarts'tan gerçek kabul mektubu gönderilmiş. İngiltere, ABD ve birçok ülkede çocuklar bu mektupları aldığında sosyal medyada büyük yankı uyandırmış. Tabii o zamanlar sosyal medya şimdiki kadar olmadığı için de bizim gibi Türkiye'den izleyiciler büyük ihtimalle bunun biraz dışında kalmış olabilir ama bence çok iyi bir PR stratejisi. Herkesin Hogwarts'ın gerçek olduğuna inanmasını sağladı bir kere bu. Kitap hayranlarını filme bağlayan en güçlü pazarlama hamlelerinden biri oldu. Ben de pazarlama okuduğum için aslında bu gibi pazarlama stratejileri tüketiciyi ürüne entegre ettiği için interaktif bir uygulama, bir PR stratejisi uyguladıkları için kesinlikle başarılı olduklarını söyleyebilirim. Çünkü çoğu başarılı PR stratejisi reklam, interaktif ve tüketiciyi kendi içine alan, kendinden, kendi dünyasından, kendi evreninden biriymiş gibi hissettiren PR stratejileri oluyor. Bu bütün her şey için böyle bence. Filmin yayın tarihi kitap serisinin en popüler olduğu döneme denk getirilmişti. Özel Harry Potter kitap kapakları hazırlanmıştı ve sinema salonlarında dağıtılmıştı. Sinema biletleriyle birlikte özel Harry Potter posterleri ve koleksiyon ürünleri de verilmişti. Amaç tabii ki de filmin sadece bir film değil, kitap evreninin devamı gibi hissettirilmesiydi. Harry Potter oyuncakları filmin vizyona girmesinden önce raflarda yer aldı. Harry Potter ve Felsefe Taşı video oyunu filmle eş zamanlı piyasaya sürülmüştü. Londra'daki Harry Potter stüdyo turu için ilk planlar bile oluşturulmuştu diyebiliriz. Ve bu sayede filmi sadece izlemekle kalmayıp bu dünyayı deneyimleme hissi yaratıldı. Hayranlar kendi Harry Potter evrenlerini yaratabilecekleri ürünlerle tanıştırıldı. Londra'daki premier klasik bir gala yerine Hogwarts'ın gerçek hayata taşınmış versiyon olarak tasarlanmıştı. Kırmızı halı etkinliklerinde Hogwarts teması kullanıldı. Filmin tanıtımı için karakterlerin büyü dünyasını anlatan interaktif dijital deneyimler oluşturuldu. Amaç da zaten filmi sadece bir sinema deneyimi olarak değil, bir büyü dünyasına giriş olarak sunmaktı. Yani bize bir film sunmaktansa bir evren sunmuşlardı. Harry Potter ve Felsefe Taşı dijital pazarlamanın yükselmeye başladığı dönemin en büyük projelerinden biri olmuştu. İlk resmi Harry Potter web sitesi filmin tanıtımı için özel olarak tasarlanmıştı. Ziyaretçiler Hogwarts binası sitesini çözerek hangi binaya ait olduklarını öğrenebiliyorlardı. Özel online fragmanlar ve karakter tanıtımları filme olan ilgiyi de tabii ki de zirveye taşıdı. Bugün bile Harry Potter evreninin hala canlı olmasının en büyük sebebi Warner Bros'un 2001'de başlattığı bu PR stratejisi diyebiliriz. Bu yüzden ben o dönemlerde de çok iyi hatırlıyorum ve ben 2001 yılında çok küçüktüm aslında ve ilk kitaplar çıkmaya başladığında ilk tabii ki de birinci kitabı okudum ama aynı anda da zaten film gelmişti. Çok güzeldi. Bu PR stratejileri vesaire bir çocuk için daha ne isteyebilirsin ki? Yani sana büyülü bir dünya oluşturuyorlar ve sen bu büyülü dünyada bir karakter, bir persona yaratabiliyorsun kendine. Senin dışında bir persona. Bence çocuklar için bir hayal dünyası teklif ettiler ve biz de bunu kabul ettik. Şimdi arkadaşlar geçelim karakter analizlerine, felsefe taşına göre analizlerini yapacağım. Şimdi ilk başta Harry Potter seçilmiş kişi mi, şanslı çocuk mu? Harry Potter efsanesini derinlemesine incelediğimiz bu analizde seçilmiş kişi unvanının gerçekten Harry'e ait olup olmadığını sorgulayacağız. Peki bu kader mi yoksa tesadüfler mi onu kahraman yaptı? Yani Neville Longbottom hikayesi bu konuda ne anlatıyordu? Buna da değineceğiz. İlk başta Albus Dumbledore'un söylediği gibi seçilmiş kişi olmaktan daha büyük bir şey var, seçim yapmak. Sybil Trelawney'in kehanetlere göre Lord Voldemort'un alt edecek kişi şunlara sahip olmalıydı. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum en başta. Ben bu kitabı okuduğumda 4-5 yani okumayı yeni çözdüm ben bu kitapta. Yani o yüzden serinin adlarını vesaire ben full dublaj izlediğim bir filmdir. Asla halen daha hiçbir filmi dublaj izleyemem. Bu filmleri dublaj izlerim. Çünkü buna alışığım çocukluktan beri. Bu yüzden pronansiyasyonum yani söyleyiş tarzım farklı olabilir, yanlış olabilir. Mazur görün. O herkesin kendi stili. Kendi yanlışı diyelim. Geçelim. Sybil Trelawney'nin kehanetine göre Voldemort'u alt edecek kişi şunlara sahip olmalıydı. Temmuz ayının sonunda doğmuş olmalıydı. Ailesi tarafından 3 kez lanetlenmiş olmalıydı. Voldemort'un kendisine eşit bir rakip olacağını bilerek ona işaret koyması gerekiyordu.
Ama kehanet iki çocuğu uyarıyordu. Harry Potter ve Neville Longbottom. Peki neden Harry seçildi? İşte burada kaderin değil Voldemort'un kararı devreye girdi. Voldemort Harry'yi seçerek seçilmiş kişiyi kendisi yarattı aslında. Yani Harry gerçekten seçilmiş olduğu için mi kahraman oldu, yoksa Voldemort yanlış çocuğu seçtiği için? Yani yanlış burada ne? Tabii ki de tartışılır. Harry ve Neville'ın hayatları aslında birbirine paralel gidiyordu bakarsak. Harry anne babası öldürüldü Voldemort tarafından. Neville'ın Bellatrix Lestrange tarafından Cruciatus lanetiyle delirtildi ailesi. Harry'nin ölümü yiyenler tarafından sürekli hedef alınmıştı. Neville Longbottom ise ölüm yiyenler tarafından ciddiye alınmadı. Harry Potter Dumbledore'un özel ilgisiyle büyüdü. Neville Longbottom ise büyücü ailesi tarafından yetenekleri küçümsendi. Harry Potter Gryffindor'un en cesur öğrencilerinden biri olarak tanındı. Fakat Neville Longbottom ilk yıllarda sakar ve korkak olarak görüldü. Ama sonunda ne oldu peki? Harry Voldemort'u yendi. Neville ise Voldemort'un en güçlü silahı olan ve ruhundan bir parçayı daha taşıyan Nagini'yi öldürdü. Yani bence kehanetteki seçilmiş kişi sadece Harry değildi. Neville da kendi yolunu çizdi ve tıpkı Harry gibi kahraman oldu. Burada göreceğimiz şey aslında bir kişinin olmadığı ve kurtarmak denilen şeyin, kurtarılmak denilen şeyin hep beraber taşın altına elini koyarak yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de ilk filmden bahsetmedik. Daha çok genel olarak Harry Potter karakterinden bahsettik. Ama Harry karakterinin birinci filmdeki gelişimini de şu şekilde anlatabiliriz bence. En büyük Harry'deki altını çizilen noktalardan biri, ne kadar sevgisiz bir ailede Dudley'lerle büyümüş olmasına rağmen sevgiye ve ilgiye aç bir karakter olduğunu görüyoruz. Ama bunu şımarık bir yerden değil, daha çok merak ve insanlara sevgi vermek isteyen bir yerden olduğunu görüyoruz. Çünkü Hagrid ile tanıştığı ilk andan itibaren Hagrid'e güveniyor ve Hagrid'le birlikte o yola çıkmayı istiyordu. Yani bu çok tatlı ve aynı zamanda Harry'nin halen de kalbindeki o iyiliğin asla bitmediğini, Dudley'lere rağmen asla kendisini ve hayatı, insanları nefret objesi haline getirmediğinin göstergesiydi ilk filmdeki Harry. Ama ilk bir filmdeki Harry ve filmin sonundaki Harry arasındaki farksa şuydu bence, felsefe taşından bahsediyorum. İlk filmin başında bir merdiven altında yaşayan ve kendisine karşı uygulanan çoğu davranışa sessiz kalarak o ailede maalesef ki öyle bir aileye zorunlu kalmış bir Harry vardı. Filmin ortalarına doğru kilit aynasında gördüğü aileye saplantı duymaya başladığı andan itibaren aslında bir tehlike ve daha saplantılı bir Harry'e gidebilecekken Dumbledore'un doğru hamlesiyle birlikte kilit aynasından, takıntılarından ve geçmişe, keşkelerinden uzaklaşan bir Harry görüyorduk. Ve finale doğruysa hiçbir şeyin ailesini geri getiremeyeceğini ve geleceğinin de onun ellerinde olduğunu gören bir Harry görüyorduk. Yani her zaman biraz daha geçmişe takılı kalan bir Harry'den geleceğe ve şimdiki hayatına, şimdiki ailesine odaklanması gerektiğini öğrenen bir Harry görüyorduk. Yani aslında çok kullandım ama kendi karakterinin temellerini atan bir Harry gördük felsefe taşında. Kendisinin karakterinin doğduğu aileden, büyüdüğü aileden farklı olduğunu, yani ne doğduğu aileye bağlı olacağını ne de onu yetiştiren aileye bağlı olacağını, aslında Harry'nin kendi karakterine, kendi seçimlerine bağlı olacağını tekrar ve tekrar final sahnesinde de Voldemort'la yüzleştiği, yani Voldemort'un şeyiyle tabii ki de yüzleştiği sahnede gördük. Son sahnede, ayna sahnesinde. Peki Harry'den Hermione'ye geçelim. Biraz tabii çok uzun bir video olmayacak. O yüzden kısa kısa bunlarla ilgili analizler yapıyoruz karakterlerle ilgili. Hermione Granger. Arkadaşlar Hermione diyen var, Hermione diyen var. Ben
böyle okudum. Hermione Granger, o kadar basit. Ben çocukluğumdan kalan şekilde devam ediyorum Harry Potter'a. Şimdi Hermione zekasıyla ve derslerdeki başarısıyla öne çıkan bir karakter olduğu için birçok hayran onun Ravenclaw'a daha uygun olup olmadığını çok fazla sorguladı. Ancak bana sorarsanız Hermione kesinlikle bir Gryffindor. Ve şimdi nedenlerimi açıklayayım. Bir kere Gryffindor'un en önemli özellikleri neydi? Cesaret, sadakat, başkaldırı, adalet arayışı, liderlik ve kahramanlık. Şimdi Hermione tüm bu özelliklere sahip arkadaşlar. Granger'ın Gryffindor oluşunun en büyük kanıtı ne? Cesareti. İlk filmde ve kitapta da olduğu gibi yani Hermione'nin Gryffindor ruhunu en net gösterdiği anlardan biri de dev saldırısı sahnesiydi. Ron ve Harry ilk başta Hermione'yi bir bilgi manyağı olarak görüyorlardı. Ama Hermione'nin tam anlamıyla bir Gryffindor olduğunu fark ettikleri an tuvalette dev saldırı sahnesinde yaşandı diyebiliriz. Aslında dev saldırı sahnesi ve sonrasında bence bunu daha iyi bir şekilde görüyorduk. Çünkü bir kere Hermione dev saldırısından sonra hocaları geldiğinde McGonagall ve Dumbledore'a suçlu kim diye sorduklarında büyük bir cesaretle suçlunun kendisi olduğunu söylemişti. Burada bu fedakarlık ve dostluk ve öne çıkma, cesurluk aslında onun tam bir Gryffindor olduğunun kanıtıydı. Tabii ki bu sahnede hatırlıyorsanız kısaca Ron ve Harry Hermione'nin tehlikede olduğunu öğrenince düşünmeden tuvalete koşmuşlardı. Ve yani saldırıdan sonrasında siz benim için geldiniz diyerek Ron ve Harry ile olan dostluğunu da en iyi şekilde temellerinin atıldığı sahneydi arkadaşlar. Peki asıl cesaret çünkü asıl cesaret arkadaşlar sadece fiziksel tehlikeyle yüzleşmek değil, dostları için her şeyi göze alabilmektir bir noktada ve Hermione'nin en korktuğu şey kötü not almak ve aslında burada en korktuğu şeyle çok büyük bir cesaretle yüzleşip arkadaşlarını korumak uğruna kendini öne atıyordu. Eğer sadece bireysel başarıya odaklanmış bir öğrenci olsaydı daha Ravenclaw olurdu diyebiliriz. Ama Gryffindor'dandı çünkü cesaret ve bağlılığı her şeyin önündeydi arkadaşlar. Peki Ron Weasley'e geçelim. Ron Weasley benim filmlerde beni hayal kırıklığına uğratan karakterdi açıkçası. Yani ben kitapta Ron'u çok seviyordum ama filmlerde şimdi en başından başlayalım. Ron Weasley Harry Potter evreninin en önemli karakterlerinden biri. Ancak çoğu zaman bence hak ettiği değeri görmedi. Özellikle filmler onun dostluğu, sadakati ve kahramanlığını bazen geri plana attı ki bazen bile değil, bence çok. Ron ve Harry'nin dostluğu çok daha güçlü ve eşit bir bağ gibi hissettiriliyordu. Yani bence benim okuduğumda bana böyle hissettiriyordu. Ama filmler Ron'un daha çok kıskanç ve zaman zaman başarısız bir karakter gibi yansıtmıştı. Sadece Ölüm Yadigarları'nın sonunda yani ikinci filminde Ron'un Çatalca dilini öğrenmesini tamamen Harry'nin uyurkenki öğrenmesine vesaire gördük. Neyse felsefe taşından bahsedelim ama bence Ron kesinlikle daha fazla sevilen bir karakter olabilirdi. Neyse ben felsefe taşındaki Ron'dan bahsedelim. İlk filmdeki Ron saf cesareti ve dostluğu en iyi yansıtan karakterlerden biriydi bana göre ve özellikle bütün film serisinde ilk filmdeki Ron benim kafamdaki Ron'du. Sonradan biraz bozduklarını düşünüyorum açıkçası. Satranç savaşında gösterdiği cesaretten konuşalım. Dev büyülü satranç tahtasında kendi hayatını tehlikeye atarak Harry ve Hermione'nin ilerlemesini sağlamıştı. Biri fedakarlık yapmalı diyerek taşın üstüne çıkıp kendini feda etti bu karakter. Yani müthiş bir anda. Yani bir kere filmin başından itibaren Harry'i olduğu gibi kabul eden ilk kişi Ron'du. Hogwarts Express'inde arkadaş oldular ve Harry'i ünlü olduğu için değil, onu sıradan bir çocuk gibi gördüğü için sevmişti. Yani sonradan aslında ilk yanına oturdu, sonradan sen o musun diyerek bir iletişimleri oldu. Ve asla da değişmedi karakterin ona bakış açısı. Hiçbir şekilde büyük ve gizlemedi de bu arada o iz var mı gerçekten diye sorduğu anda bile aslında bunu sormamalıyım gibi bir yerden bakmadı. Tamamen doğal bir şekilde gerçekleşmişti. Başlarda
Hermione'ye sinir olsa da arkadaşlarının değerini fark eden ilk kişi de aslında Ron'du diyebiliriz bence. Yani kitaplarda öyleydi diyeyim. Tuvalette dev saldırısından Harry ile birlikte Hermione'yi kurtarmaya hiç düşünmeden koşmuştu. Yani ilk filmde bence Ron hem biraz zorba, yani Hermione'ye karşı çok zorbaydı. Bu yalan yok, ama aynı zamanda tam bir de kahramandı. Ama işte yani. Yani bence filmlerde çoğu zaman olayları küçümseyen ve korkak gibi gösterildi. Ron evet her zaman olaylarla dalga geçen bir karakterdi. Ama filmlerde çok fazla sadece korku ve komedi relief'ini karaktere yüklediler gibi geliyor bana. Neyse, ilk filmden bahsettik. İlk filmdeki Ron benim favori karakterlerimden biriydi. Net çok seviyordum ilk filmde. Felsefe Taşı'nda. Peki Felsefe Taşı'nda Dumbledore'dan bahsedelim. Evet, Dumbledore en tartışmalı karakter. Ya ilk filmle bazı kalmak çok zor oluyor. Bütün filmleri yani 100-150 defa izlediğim için artık insan gerçekten böyle direkt kafam bütün filmleri düşünüyor, ama ilk filmde bazı kalmaya çalışacağım. Albus Dumbledore, Harry Potter evreninin en gizemli ve en etkili karakterlerinden biriydi diyebiliriz. Peki ilk filmde Dumbledore gerçekten Harry'e yol gösteren bir bilge miydi, yoksa onu çok erken bir plana dahil eden stratejik bir manipülatör müydü? İlk filmde Dumbledore'a yalnızca Hogwarts'ın bilge ve güvenilir müdürü olarak bakmak bence çok yüzeysel olur. Çünkü ilk filmden itibaren Harry'i bilinçli bir şekilde büyük bir oyunun içine sokmaya başladığını görüyoruz. İlk filmde Dumbledore genellikle nazik, bilge ve öğrencilere yol gösteren bir figür olarak sunuluyor. Bunu en net gördüğümüz anlarda mesela Hogwarts'a geldiğinde Harry'e karşı davranışı, Harry'nin geçmişini bilen ve onun güvenliğini önemseyen bir figür olarak tanıtılması, onu öne çıkarması, onu öne çıkarmaması. Yani tam aksine Harry'nin özgürce büyümesine izin vermişti. Ona direktifler vermemişti. Seçimlerini kendisinin yapmasını sağlamıştı. Aslında bu bir noktada da onu tanımaya çalışmasının nedenlerinden biriydi. Öğrencilere Hogwarts'ın kurallarını anlatırken eğlenceli ve güven vericiydi. Aslında çocuklara çok fazla baskı kurmayan rahat bir yönetici gibi görünüyordu. Taşı korumak için birçok büyülü engel oluşturmuştu, ama bunları aşmak, bakın bu bence bu filmdeki en büyük trik, ama bunları aşmak aslında bir öğrenci için imkansız değildi asla. Ya özellikle bu engeller Harry, Ron ve Hermione'nin sınanmasını sağlamıştı. Yani bu engellerin hiçbiri gerçekten taşı korumak için miydi tartışılır. Sanki Harry'nin bu maceraya dahil olmasını istiyormuş gibi tasarlanmıştı. Filmin sonunda Dumbledore Harry'e aynanın nasıl çalıştığını açıklayarak sadece büyüsel değil felsefi de bir ders vermişti. Ona seçimlerimizin kim olduğumuzu belirttiğini söylemişti. Burada Dumbledore'un rolü açık arkadaşlar. O bir rehber, ama bu sadece görünen yüzü. Yani çünkü şimdi olaylara biraz daha derin bakalım. Dumbledore gerçekten Harry'nin çocukluğunu yaşamasını isteyen bir lider miydi, yoksa bilinçli bir şekilde plan kuran bir manipülatör müydü? Bence Dumbledore serinin en iyi manipülatörüydü, çok net. Ve zaten aslında bu karakteriyle de Voldemort'la en ortak noktası manipülatör, ikisinin de çok iyi oluşu. Ama ikisinin de seçimlerinin farklı oluşu. İlk başta Harry'i en başından beri bir özel öğrenci olarak görüyordu. Ve Dumbledore onu bilinçli bir şekilde Muggle dünyasında büyütmüştü. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli. Yani sihir dünyasına geç gelmesini sağladı Harry'nin. Ve aslında bu noktada en başından itibaren Harry'nin Muggle'lara amacı Muggle'larla birleşik, onlarla iç içe ve kendisinin de bir Muggle olarak sanarak büyümesini sağlamak ve aslında bu noktada Voldemort'tan en başından ayrıştırmaya çalışmak bence. Böylece Harry Hogwarts'a geldiğinde ne Voldemort'a karşı güçlü bir nefretle büyümüş, ne de kendini büyüklenmiş hissetti. Yani kendisine egolu hale getirdi. Hiçbir şekilde, tamamen aslında sonradan karakter edinebilmiş bir karakterdi Harry. Dumbledore felsefe taşını korumak için çok güçlü engeller koymuştu. Önceden de dediğim gibi, ama bu 3 tane bu çocuk, 11 yaşındaki çocuk aşabileceği kadar
ilginç tasarlanmışlardı. Hiçbiri aşırı kaotik, aşırı kanlı değildi. Peki, ya zaten şunu diyebiliriz. Aslında Dumbledore, Ron, Harry ve Hermione'nin bu engelleri birlikte aşmasını umarak oluşturmuştu diyebiliriz belki de. Yani aslında Harry'e ilk yılında tehlike ve cesaretle yüzleşmeye alıştırdı. Dumbledore'un felsefe taşı olayını fark etmesi ve Quirrell yani Voldemort ile yüzleşmeye Harry'i göndermesi de ilginç değil mi yani sizce de? Eee, Bir çocuğu gönderiyor. Yani çünkü saçma değil mi arkadaşlar? Bir noktada Hogwarts'tan uzaklaştırdığı için orada olmadığını söylenmişti ama gerçekten öyle miydi? Eee, Yoksa yani büyük bir müdürden bahsediyoruz ve felsefe taşı tehlikede ve okulu ve felsefe taşını yalnız bırakacak kadar Dumbledore sizce salak mıydı? Yani. Eee, peki. Filmin sonunda Slytherin'in kazanmasına ramak kala Gryffindor'a ekstra puanlar verilmiş hatırlıyorsanız. Bu Harry ve arkadaşlarını ödüllendirirken aynı zamanda Hogwarts'taki dengeyi de kendi istediği yönde kurdu. Yani Dumbledore'a tarafsızdı demek bence imkansız. Bir kere yani arkadaşlar düşünsenize bütün bunları bir toparlayalım. Harry'nin özgürce büyümesini sağladı. Okula alışmasını ve kendi yolunu çizmesini destekledi. Felsefe taşını koruyarak hem Harry hem de öğrencilerini bilinçli bir şekilde hazırladı. Yani koruyuş tarzıyla. Harry Voldemort'a karşı en başından beri hazırlamaya başladı. Onun sihir dünyasına özel bir olarak girmesi yerine belirli bir şekilde büyümesini sağladı. Harry'nin felsefe taşı olayında rol almasını sessizce destekledi. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde Dumbledore kesinlikle taraflıydı. Peki ve benim en sevdiğim karakterlerden başka birisine geçelim. Hagrid. Ay Allah'ım ya, bayılıyorum Hagrid'e. İlk filmde Hagrid, Harry Potter'ın büyücülük dünyasına ilk adım attığı kişi. Zaten bunu ilk sahneden ve yani ilk Harry'nin Dursley'lerin kapısının önüne getiren kişi de Hagrid'ti kucağında. Ve sonrasında tabii ki de Hogwarts'a getiren kişi de Hagrid oldu. Peki yani Hagrid Harry'e tabii sıradan bir çocuk olmadığını açıklayan kişiydi. Sen bir büyücüsün Harry sahnesi sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biriydi diyebiliriz. Dursley'lerin Harry'e eziyet ettiği yıllardan sonra Hagrid'e ona ait olduğu dünyaya dönüş bileti verdi aslında. Onun yalnızca bir yetim değil, büyü dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu öğrenmesini sağlamıştı. Peki Hagrid'in bu sahnede önemli olmasının sebebi ne? Hagrid Harry'e yalnızca büyücülük dünyasını anlatmıyor. Ona ait olduğu yeri de gösteriyordu. Yani ona bir aidiyet hissini ilk veren kişi Hagrid'ti. Harry'nin yıllarca saklanan gerçeği öğrenmesini sağladı. Büyücülük dünyasının korkutucu değil, sıcak ve güvenli bir yer olduğunu hissettirdi ona. Peki Hagrid'i tanımlayan 3 temel özellikten bahsedelim. Birincisi saf sevgi ve dostluk kesinlikle. Yani Harry'e ilk defa baba figürü gibi yaklaşıyordu. Bir baba, bir dost gibi. Hogwarts'a yeni gelen öğrencileri karşılayan kişi de hep Hagrid'ti. Dumbledore ve Hogwarts'a sonsuz bir sadakat duyuyordu. Mesela Harry'e doğum gününde pasta getirmesi, ders kitaplarını almak için onu Diagon yoluna götürmesi, ona Hedwig'i hediye etmesi, bütün bu duygusal ve bağ kuran her şeyin aslında temelini Hagrid attı. Duygusal bağın temellerini. Yani ilk defa Harry kendini Hagrid'le birlikte sevildiğini hissetti. Yani ona yalnız olmadığını ve Hogwarts'ta yeni bir ailesi olacağını gösterdi. Peki 2 tehlikeli bir sırrı taşıyordu Hagrid. Önemli olmasının sebeplerinden biri de buydu. Felsefe taşının Hogwarts'a getirilmesi konusunda kilit bir role sahipti Hagrid. Ama aynı zamanda da çok saf ve kolay kandırılabilen biriydi. Yani ay tatlışkom benim ya. Filmin en büyük ipuçlarından biri onu bir yabancıya felsefe taşının koruma yöntemlerinden birini istemeden söylemesiydi. Norbert adını verdiği ejderhayı kaçırması onun başına sürekli bela açan saflığını ve hayvanlara olan aşırı ilgisini de gösteriyordu.
Peki bu hata neden önemli? Hagrid'in çocuksu ve duygusal karakterini gösteriyordu. Büyücülük dünyasında çok saf olduğu için bazen büyük olaylara istemeden neden olabiliyordu. Bu saflık ilerleyen filmlerde de sorun yaratmaya devam edecekti. Aslında bu karakteri çok iyi bir şekilde bize tanıtan şeydi. Peki Hogwarts'a olan sadakatinden bahsedelim. Yani benim yanımda asla Dumbledore laf etme repliğinden bahsedelim. Ay müthiş bir replikti. Hemen zaten tek bir replikle ve sahnede zaten müthiş oynandığı için Hagrid'i tanıdık. E, Bir kere öğrencilerin hepsine yardım etmeye çalışıyordu sadakati ile birlikte. Peki Hagrid'den biraz da Snape'e geçelim mi? Düşman mı, kahraman mı? Always. İlk sahneden itibaren Snape izleyiciye ve Harry'e karşı gizemli, ürkütücü ve tehditkar bir karakter olarak tanıtılıyor. Yani arkadaşlar çocukken izlediğimde tabii ki de Snape'i ilk hemen kötü karakter olarak görmüştüm ama aslında çok bariz bir şekilde kötü taraftan iyi tarafa geçecek bir Hollywood klişesi vardı yani yalan yok. Bay Potter bizim ünlümüz olmuşsun diyerek küçümseyici bir tavırla yaklaşıyordu. Harry'nin bilgisizliğini gözler önüne sererek ona karşı üstünlük kurdu. Ders boyunca Harry'i sözlü olarak ezdi, hatta Ron'a bile fark edilir şekilde kötü davrandı. Bu ilk sahne Harry ile birlikte Snape'in otoriter ve sert bir öğretmen olduğunu direkt gösterdiler. Yani ilk günden Harry'e olan düşmanlığı gösterildi. Ama her zaman nefretinin sebebi boşlukta bırakılmıştı. Aslında zaten bu sahne ilerleyen olayların da temelini atıyordu. O gerçekten Harry'den nefret mi ediyor yoksa bu bir tür maskenin parçası mı? Öylesine bir soru sorayım dedim çünkü hepimiz zaten bunun cevabını binlerce defa izledik ve okuduk. İlk filmde Snape'in Harry'e karşı oldukça soğuk ve sert olduğunu görüyoruz ama aslında onun gizli bir şekilde Harry'yi koruduğunu fark etmek biraz zaman alıyor ve direkt aslında ilk filmin sonunda Snape sizin zannettiğiniz gibi biri çıkmayacağı bize zaten veriyorlar. Yani Ölüm Yadigarlarında da Snape'in zaten kötü çıkmayacağını ilk bölümden bize verdiler. İlk bölümde bize bütün bir 7 kitabın hikayesinde Snape'in yer alacağı noktaları çok güzel gösterdiler arkadaşlar. Yani Quirrell'ın Harry'e yaptığı laneti engelleyen kişi Snape'ti. Filmin başından beri Harry'i gözlemliyor ve onu Voldemort'tan koruyordu. Ancak bunu yaparken Harry'e karşı düşmanca bir tavır sergiliyordu. Tam bu noktada şu geliyor. Snape Harry'den uzak durarak da onu koruyabilirdi, göze batmayarak. Ve yani çok yakın davranmasına da gerek yoktu. Ama bu kadar kötü davranmasına da gerek yoktu. Yani Snape sadece göze batmamak için Harry'e kötü davranmıyordu arkadaşlar. Bayağı bildiğimiz James Potter yani babası yüzünden de Harry'e karşı bir siniri vardı. Yani o yüzden gri bir karakterdi. Snape kahraman değildi. Ama evil da diyemezdik. Yani bir villain da değildi. Ama kahraman da değildi. Snape'in Harry'i çok sevdiği için Harry'i koruduğunu ve Voldemort'a karşı savaştığını düşünmüyorum. Voldemort Lily'yi öldürdüğü için Snape bütün bunları yapmıştı. Ee, peki Snape'den sonra biraz da şimdi Snape'i de yaptığımıza göre diğer karakterlere sonraya bırakalım. Beğenirseniz bu videoyu devam ederiz. Şimdi filmdeki gizli detaylar ve Easter egg'lerden bahsetmek istiyorum. Yani dikkatli izleyiciler için birçok gizli detay ve Easter egg bulunuyor. İlk filmde gözden kaçan detaylar nelerdi? En ilginç ipuçları ve göndermeler neydi? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk başta Dumbledore Harry'e limon şerbeti şekerini sevdiğini söylüyordu. Peki bu sıradan bir replik mi? Kesinlikle hayır. İlerleyen filmlerde bu şeker ismi Sihir Bakanlığı'ndaki Dumbledore'un özel ofisine giriş şifresi olarak kullanılıyor. Lemon şerbet. Bu Dumbledore'un her zaman büyük bir plan yaptığının gösteren en büyük ipuçlarından biriydi. Peki Snape'in Harry'e ilk defa büyük salonda sert ve ürkütücü bakış
sahneyi hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu videoyu açtıysanız zaten. Harry o sırada baş ağrısı çekiyordu ve yara izi yanıyordu. İzleyiciler Snape'in kötülüğünü ima eden bir sahne olduğunu düşünüyordu. Ama o andan bahsediyorum. Aslında Harry Snape'e değil, Quirrell'ın başındaki Voldemort'a tepki veriyordu. Yani Snape'in Harry'i ilk gördüğündeki bakışı Voldemort'un orada olduğunu fark ettiğini gösteren bir detaydı. Bunu zaten çoğu Potterhead bu bilgiyi biliyordur. Bu bilgilerin çoğunu, bütün Potterhead'lerin çoğu biliyordur diye düşünüyorum. Bu dünyaya yeni adım atanlar içinse umarım yardımcı olur. Birkaç bilgi daha vereyim. Büyülü engeller Hogwarts profesörleri tarafından yaratılmıştı. Ama bu engeller gerçekten bir yetişkin büyücüyü durdurabilecek güçte miydi? Başta da söylediğim gibi her bir engel aslında Harry, Ron ve Hermione'nin güçlü yanlarını göstermek için tasarlanmış gibiydi. Şeytan kapanı Hermione'nin bilgi ve mantığını gösteriyordu. Dev satranç oyunu Ron'un stratejik zeka ve fedakarlığını öne çıkarıyordu. Aynalar ve iksir bulmacasıyla ise Harry'nin cesaret ve seçilmiş kişi olma özelliklerini öne çıkarıyordu. Yani bu engeller gerçekten Voldemort'u durdurmak için miydi yoksa Harry'nin kaderini yönlendirmek için mi? Tabii ki de Harry'nin kaderini yönlendirmek için de arkadaşlar. Yani yüzyılın en büyük karanlık büyücüsüne bunlar sizce şey yapar mı? Durdurur mu? Peki Ollivander'a geçelim. Harry'nin asası seçilirken Ollivander ona kardeş asanı yapan adamın dünyada büyük bir iz bıraktığını söylüyor. Bu kardeş asa kimindi peki? Voldemort tabii ki de. Burada çok büyük bir foreshadowing var arkadaşlar. Harry Voldemort'un asasıyla aynı anka tüyüne sahip olan asayı kullanıyor. Ve daha da önemlisi Harry'nin bir hortkuluk olduğu bu sahnede ilk kez ima ediliyordu aslında. Çünkü yani bu ruhsal bir mevzu. Bağlılık ve çok içten gelen bir şey, asalarla bağlılık. Zaten ilk sahnede bize bunu hissettirdiler o asa sahnesinde. Asa en önemli şey büyücü için. Ve orada gördük. Peki Quirrell'ın ona dokunmasıyla yanması sadece büyüyle mi ilgiliydi? Yoksa bu Harry'nin kendisinin de bir hortkuluk olduğunu gösteren bir detay mıydı? Bu tip şeylerle foreshadowing yapıyorlardı. İlerleyen filmlerde Voldemort'un ruhunun bir parçasının Harry'de olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden Voldemort ona dokunamaz. Ama Quirrell üzerinden Harry hissedebilirdi. Peki büyük salondan bahsedelim. Büyük salondaki yüzen mumlar CGI ile değil gerçek mumlarla çekilmiş arkadaşlar. Ancak set sırasında biri ipleri yakarak düştüğü için daha sonra bilgisayar efektleriyle tamamlamak zorunda kalmışlar. Peki Neville'la ilgili bir bilgi vereyim. Neville filmde hatırlatma topunu aldığında bunun içinde duman var ama neyi unuttuğumu hatırlayamıyorum diyordu. Gerçekten Neville Hogwarts'a gelmeden önce ailesinin kim olduğunu bilmiyor. Onun aslında büyücü dünyasında çok önemli bir geçmiş olduğunu unutmuş olması ilk filmde küçük bir ipucu olabilir. Peki Snape'in Harry'e film boyunca sert davrandı ama Dumbledore neden onu durdurmadı? Dumbledore Snape'in Harry'i eğitmesini ve Voldemort'a karşı güçlü kalmasını sağlamak için bunu özellikle planlamış olabilir mi diye sormak istiyorum. Sizce bunu yorumlarda da yazın. Snape'in Harry'e olan ilgisini ilk filmde bile fark ettiyseniz bu detay Dumbledore'un en büyük planını aslında ima ediyor olabilir. Peki McGonagall'ın Harry'i Quidditch takımına alırken aslında çok heyecanlıydı biliyorsunuz. Çünkü McGonagall eski bir Quidditch oyuncusuydu. Kitaplarda McGonagall'ın Quidditch'e olan sevgisinden bahsediliyor ama filmde buna çok az yer verilmiş. Harry'i desteklemesinin arkasında sadece Gryffindor sevgisi değil kendi geçmişi de var aslında. Harry'e Peler'in verdiği sahne çok önemli. Peki neden? Zaten biliyorsunuz ki görünmezlik pelerini bu hikaye arkında en önemli itemlardan biri. Dumbledore Harry'nin pelerinin gücünü zaten biliyordu. Bu sahne ölüm yadigarlarına büyük bir foreshadowing içeriyor yani. Pelerinin sadece saklanmak için değil aynı zamanda ölümden kaçmak için kullanıldığını ilk kez burada gördük. Ya bu çok önemliydi zaten. Hogwarts'ın iç tasarımında Hogwarts arması üzerinde çok ilginç bir detay var. Hogwarts'ın logosunun üst kısmında bir sihir bakanlığı sembolü var. Bu Hogwarts'ın her zaman bakanlık tarafından gözetlendiğini gösteren ince bir mesaj aslında. Potter serisi 20 yıldan fazla bir süre önce başlamış olsa da bugün hala eskimeyen bir yapım. Yani nasıl oldu da bu seri bu kadar kalıcı bir etki haline geldi? Bir kere özetle
Bu kadar anlattığımız şeyden sonra şunu diyebiliriz ki Hogwarts'ın büyüleyici dünyası hala hayranları içine çekiyor. Yeni nesiller filmleri izleyerek ve kitapları okuyarak bu dünyaya katılmaya devam ediyor. Warner Bros. Harry Potter evrenini bir diziye çevirerek tekrar hayata döndürmeye de hazırlanıyor. Londra'daki Warner Bros. Harry Potter stüdyoları hala her yıl milyonlarca insan ağırlıyor. Neden? Çünkü o büyü hala yaşıyor. Orijinal film setleri, Hogwarts Büyük Salonu, Dumbledore'un ofisi, Gryffindor yatakhanesi, Diagon yolu, yani hepsi halen daha gezilebilen, işine girilebilen yerler. Filmlerde kullanılan kostümler, asalar ve orijinal el yazması senaryoları bu turlarda görebiliyorsunuz. Yani aslında bu stüdyo turu serinin nasıl bu kadar gerçekçi bir dünyaya dönüşünü en büyük kanıtı. Yani şimdi biliyorsunuz ki serinin devamı, dizi geliyor. Ben çok büyük bir heyecanla bunu bekliyorum. Yani dizi geliyor ve yani şunu diyorum, ne olursa olsun bana Wizard atın yeter ki diyorum yani. Eğer gerçekten güzel olursa, yalan söylemeyeyim, güzel olmazsa da ben 10 yıl boyunca izlerim o diziyi. Peki arkadaşlar, en önemli noktaya geliyorum. Eğer bu bölümü sevdiyseniz, sıradaki film yani Harry Potter Sırlar Odası'nda fan modunda konuşmamızı isterseniz lütfen yorum atıp beğeni atmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz fan modunun bir sonraki bölümünde Harry Potter Sırlar Odası'nı konuşacağız. Belki başka bir bölüm gelebilir, başka bir filmden ya da diziden, ama Harry Potter serisi olarak sırayla hepsini konuşmak istiyorum. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Derry Universe sakinleri, hepinizi öpüyorum. Bütün Potterhead'lere buradan asamı sallıyorum ve selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.